Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda size yine çok sorulan sorulardan birinin cevabını vermeye çalışacağım. Köpekler kıskanır mı? Birçok hayvan sahibi köpeğinin çok kıskanç olduğu ya da kendisini kıskandığından yakınır veyahut da bundan keyif alır. Ama gerçekte köpekler kıskanırlar mı? Bunu biraz size izah etmeye çalışacağım. Birincisi şöyle düşünmek gerekiyor. Kıskançlık insana has bir patolojik davranış. Yani insan için bile normal davranışların dışında kabul gören bir davranış kıskançlık. Yani insan psikolojisinde de kıskançlık davranışının normalin dışında bir davranış olduğu söylenir ve bu davranış ego ile ilintili bir davranıştır. Yani kıskançlık davranışının temeline baktığımız zaman kıskançlık egosentrik canlılar için, yani egosentrik canlılık nedir? Bencil canlılar için insan için geçerli olan bir kavram arkadaşlar. Köpeklerde karşılaştığımız davranış aslında kıskançlık, yani insandaki kıskançlığın kesinlikle birebir karşılığı değildir. Benzer davranışlardır. O yüzden biz bunu kıskançlık olarak algılarız ya da insanlar, köpek sahipleri bu yüzden kıskançlık olarak algılıyorlar ama aslen var olan şey kıskançlık davranışının kendisi değildir. Çünkü insandaki kıskançlık, söylediğim gibi, bencil yapılanmayla bağlantılı olan bir şey. Köpeklerin egosu yoktur. Köpekler bencil yaratıklar değillerdir. Yani kendilerini merkeze oturtan canlılar değillerdir ve buna bağlı olarak da insandaki kıskançlığın tam bir karşılığı köpeklerde mümkün değil. Yani oluşması mümkün değil. Fakat hayvan sahipleri hep şöyle söyler. Örneğin çocuğumla yan yana oturduğumda, eşimle yan yana oturduğumda köpek hemen gelip aramıza giriyor. Beni kıskanıyor. Bizi yaklaştırmıyor. Ya da başka bir köpek sevmek istediğim zaman hemen araya giriyor ya da havlıyor şeklinde şikayetler veyahut da bazen hayvan sahiplerinin bu hoşuna gidebilir. Ama bu davranışın altında yatan aslında bambaşka bir kavram. Köpeklerde yatıştırıcı vücut dili dediğimiz bir davranış modelidir aslında bizim kıskançlık olarak algıladığımız şey. Bu kıskançlık davranışının, kıskançlık zannedilen yatıştırıcı vücut dilinin, köpeklerde gözlemlediğimiz yatıştırıcı vücut dilinin uygulamasından size bahsedeceğim. Yani uygulamalı olarak göstereceğim. Bir köpek bu davranışı nasıl şekillendirir? Aslında bizim kıskançlık sandığımız davranış aslen neyi sembolize ediyor köpeklerde? Şimdi burada bir köpek var sahibiyle birlikte. Diğer köpek de benim köpeğim ve ben bu köpeğe yaklaştığım zaman, dikkat edin, ben bu köpeğe yaklaşıyorum. Eğer bu köpekle diyalog içerisine girersem, mesela oyun oynamak gibi, bir top alayım. Bakın, mesela top aldığım zaman dikkat ediyor musunuz? Benim köpeğim burada oyuncakla alakalı değil. Yani o köpek oyuncakla alakalı. Benim köpeğim diğerine snap yapıyor. Bakın, topu attım. Birincisi, benim burada köpeğimin yaptığı şey aslında gütme davranışı. Yani diğer köpeği güderek yönlendirmeye çalışıyor. İnsanların kıskançlık zannettiği, işte iki kişi birbirine sarıldığında, aşırı yaklaştığında köpeğin araya girme davranışının göstermesinin altında yatan şey nedir? Aslında yatıştırıcı vücut dili. İki canlı birbirine yaklaştığında köpek araya girerek şunu anlatmak ister: kavga riskini tampone etmek. Yani ayrılın sinyali verir. Bunu şurada da görebiliriz. İki köpek birbiriyle oynarken üçüncü köpeğin aralarına girmesi, özellikle de böyle boğuşmalı oyunlar söz konusuysa diğer köpeğin araya girmesi aslında altında yatıştırıcı vücut dilinin yatmasıdır. Yani ayrılmalarını sağlamaya çalışma çabasıdır. İnsandaki modelde de mantık aynı. Kişi aşırı yaklaştığı zaman birbirine, köpeğin araya girme davranışı göstermesindeki sebep aslında ayrılmalarına yönelik sinyal vermek. Araya girerek tampon bölge oluşturmaya çalışmaktır aslında köpeğin hedefi. Ve biz bunu kıskançlık olarak algılarız. Aslında köpeklerin yaptığı davranış tamamen yatıştırıcı vücut dili, fazla yaklaşmanın kavga riskini oluşturması ve buna bağlı olarak tampon bölge oluşturmaya çalışma çabasıdır. Fakat ne oluyor? İnsanlar bunu
gözlemleyip eğer hoşlarına giderse, ki birçok hayvan sahibinin hoşuna gidiyor, köpeğinin kendisini kıskandığını düşünmek. Buna bağlı olarak köpeğe öğretmek. Ne gibi öğretmek? Eğer karşı taraf reaksiyon gösterirse, karşı tarafa köpek reaksiyon gösterirse, bu memnuniyeti köpeğe hissettirirse kişi aferinlerle, gülerek ya da onore ederek köpeği, köpek de defansif algı geliştirmeye başlıyor ve bu sefer de karşı tarafı püskürtme hedefli davranışlar şekillendirebiliyor. Birazdan size bunun örneğini de göstereceğim. Örneğin benim köpeğim biri bana çok fazla yaklaştığında araya girerek yatıştırıcı vücut dili ya da karşı tarafı püskürtmeye çalışabilecek bir köpek. Dikkat edin şimdi. Mesela biri bana geldiğinde, bakın görüyor musunuz? Hemen bir alert olup araya girme davranışı. Kişi abartırsa zip, bakın mesela onu, dikkat edin, onu uyarıyor. Snap yaparak püskürtmeye çalışıyor. Tekrar gel. Görüyor musunuz? Yani bu aslında yaptığı şey beni koruma hedefli değil, karşı tarafı püskürtme hedefli. Çünkü bu davranıştan hoşlanmıyor. Ayrılmayı istiyor. Daha önce de bu yaptığı hareketten ben memnun olduğumu ifade ettiğim için ona tekrar karşı tarafı püskürtme hedefli olarak hareket ediyor. Tekrar bir gösterelim bunu. Zippo gel. Bakın. Sarılı. Bakın hep araya girerek ayrılmamızı istiyor. Bunu aslında ben de yapsam aynı şeyi yapacak köpek. Zippo. Zippo. Bakın ben de yapsam araya girerek ve birbirimizden uzaklaştığımızda dikkat edin köpek rahatlıyor. Ama tekrar birbirimize yaklaşırsak, yap bana. Bakın tekrar reaksiyon veriyor köpek. İşte aslında bunun altında yatan, dediğim gibi, calming signal. Karşı tarafı bana yaklaştırmama hedefli olarak davranış gösteriyor köpek. İşte arkadaşlar, insanlar tarafından kıskançlık olarak bilinen şey aslında zaman zaman köpeklere öğretilmiş olan bir davranıştır. Kıskançlık benzeri tepkiler göstermesi, ama aslında yatan köpeklerdeki yatıştırıcı vücut dili davranışı, yani araya girip kavga riskini tampone etmek ve fazla yakınlaşmaları ayırarak engelleme davranıştır. İnsandaki kıskançlığın tam olarak karşılığı değildir.